Bu video tatil planlarınızı değiştirecek. Herkese merhaba arkadaşlar. Belki de YouTube'da Ayvalık, Sarımsaklı, Küçükköy ve Cunda Adası'nı tek bir videoda bu kadar detaylı anlatan bir vlogla daha önce hiç karşılaşmadınız. Ben bu videoda sadece gezmeyecek, aynı zamanda nerede kalınır, güncel fiyatlar ne kadar, nerede ne yenir gibi merak edilen pek çok sorunun yanıtını da yerinde göstereceğim. Sarımsaklı'dan başlayarak harika bir plaj olan Yaz Evi'ni ziyaret edecek. Ardından eski bir Yeniçeri köyü olan Küçükköy'e geçeceğim. Boşnak ve diğer Balkan kültürlerinin izlerini taşıyan Küçükköy'ün özellikle gastronomi alanında önümüzdeki yıllarda çok daha fazla gelişeceğini düşünüyorum. Hatta burada Türkiye'nin turistik bölgelerinde çok sık karşılaşmadığımız otelleri odalara kadar girerek göstereceğim sizlere. Sonrasında Cunda Adası'na geçerek ulaşım seçeneklerinden kamp ve karavan işletmelerine, bütçe dostu otel ve pansiyonlardan restoranlara ve gece hayatına kadar pek çok detayı sizlerle paylaşacağım. Cunda'nın gündüzü kadar hareketli gecesine de birlikte tanık olacağız. Kısacası bu videoda Sarımsaklı'dan Küçükköy'e, Ayvalık'tan Cunda Adası'na kadar kapsamlı bir rota izleyeceğiz. Ortaya çıkan videonun benim için özel bir yeri olacağını düşünüyorum. Zamanın nasıl geçtiğini anlamayacağınız dolu bir Ayvalık keşfi başlıyor. Gelin beraber keşfedelim. Evet dostlar, yaz evindeyim. Bakın, tam bir yaz evi. Burası plajın biraz son kısmı diyebiliriz. Yan tarafta da bir plaj var, görüyorsunuz. İsteyen orada masalarını, sandalyesini koymuş. Güzel bir plaj. Çok büyük değil, çok kalabalık da yapmamışlar. Şöyle ileri doğru şu mor ahşap platformun üzerinden ilerlemek istiyorum. Bugün günlerden cuma günü olmasına rağmen oldukça rahatsız etmeyen güzel bir kalabalık var burada. Hani her çeşit insanı görebileceğiniz bir yer. Deniz bugün pırıl pırıl arkadaşlar. Rüzgarlı bir hava olmasına rağmen dalga yok. Bakar mısınız suyun güzelliğine? Sarımsaklı'dayız arkadaşlar. Evet, bu kıyı şeridini göstermek istedim. Şimdi şu burnun arka tarafında plaj devam ediyor. Yani ben Sarımsaklı merkezden şu tepenin arkasından araçla 5 dakikada geldim. Yürüyerek gelemezsiniz ama buraya dolmuşlar var. Burada çocuklarınızla çok rahat vakit geçirebilirsiniz. Neden? Çünkü sahil oldukça sığ. 30-40 metre şu sınıra kadar gittiğinizde derinleşiyor. Şimdi ben bilgi aldım yaz evinden. Aklınızdaki tüm soruların cevaplarını alacağım. Evet, burası sınır. Şöyle istediğiniz gibi buraya konuşlanabilirsiniz. Şöyle arka tarafa kimseyi rahatsız etmeden gideyim. Bakın arkadaşlar. Tabii bu kıyı uzanıyor ileriye doğru. Bakın. Hani bağırış yok, çağırış yok. Etraf temiz. Biraz buradaki vatandaş duyarlı davranıyor diyebilirim. Tabii rüzgarın uçuşturduğu böyle ufak tefek çöpler olacaktır. Rüzgar var ama deniz çarşaf gibi. Ve burayı yine de ben bir göstermek istedim size. Şu mor alan yaz evi plajı. Tabii insanlar şimdi böyle elimde mikrofon, kamera falan görünce ister istemez bir bakıyorlar yani hayırdır diye. Ve ben de çok ne yaptığımı biraz aktarır gibi çekim yapmaya çalışıyorum ki rahatsız olmasınlar. Evet, bakın böyle burada localar var. Saçaklı, gölgelikli. Burada çok güzel, tertemiz duşlar. Dokuyu bozmayacak şekilde derleyip toplamışlar. Bu arada saç tıraşı olmam lazım. Farkındayım arkadaşlar. Vakit bulamıyorum. Emrah Bey ile beraberiz. Yaz evi. Aynı zamanda burası bir otel. Apart otel. Evet. Arka tarafta apart otel var. Ön tarafta beach var bizde. Evet. Şu anda Badavut'un en büyük beach'indesiniz, yaz evinde. Bizim burada 2 tane konseptimiz var. Bir konseptimiz şezlong şemsiye şeklinde. Evet. Aynı zamanda loja olarak misafirlerimize hizmet vermekteyiz. Şu anda Badavut'un merkezindeyiz. Badavut'un şöyle bir özelliği var. Kuzey Ege'nin en sıcak deniz suyudur. Çünkü koy olduğu için hem dibi kumdur, Evet. yosun yoktur. Karşıda Midilli Adası var. O Midilli Adası devamlı televizyonda gördüğümüz feribot seferlerinin Körfez'den yapıldığı ada karşımızda. Burası bir aile işletmesi olduğu için gelen misafirlerimize
güler yüz, kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyeti ön plandadır. İlker Bey de bizim patronumuzdur. Evet. İlker Bey'le isterseniz bir tanışalım, ona da bir merhaba Tamam. diyelim. Merhaba. İlker Bey merhaba. Takip ediyoruz sizi, biliyorum. Öyle mi? Özgür Bey, tabii ki takip Çok ediyoruz. teşekkür ederim Takip ya. ediyoruz sizi. Mutluluk duydum. Tamam biz devam edelim o zaman. Ben de sizi çok rahatsız Olur, etmeyeyim. Estağfurullah. Sizi ağırlamak çok güzel. Çok teşekkür ederim. Çok Teşekkür sağ olun. ederim. Çok Sağ olun. naziksiniz. Sağ olun. Emrah Bey su çok güzel görünüyor ya. Gelin şöyle bir suya doğru gidelim. Kesinlikle. Oo, bakar mısınız şu suyun güzelliğine ya? Şu tepenin zaten Askeriye bölge efendim. Burası Evet. çok stratejik bir bölgedir. Evet. Burada toplamda 8 tane beach vardır. Birbirinden bağımsız işletmeler. Buranın denizinin şöyle bir özelliği var. Kuzey Ege'nin rüzgarı ve poyrazı meşhurdur. Her ne kadar da rüzgar ve poyraz olsa da denizimizin şu anda en hareketli zamanına denk geldiniz. Akvaryum gibidir. Dibi kumdur. Her kesime hitap ediyor. Gördüğünüz üzere yavaş yavaş derinleşen bir denizimiz var. Bunun haricinde hiçbir şekilde bulanıklık olmaz. Midilli Adası bizim burada set görevi görüyor. Altınoluk Sarımsaklı plajına göre bir tık daha önde avantajlı. Onun nedeni de onun önü açık olduğu zaman karşıdan rüzgar estiğinde dalga olur. Evet. Ama burada ben yaklaşık bu sezonda hiç dalga çıktığını görmedim. Harika. Müşterilerimiz buraya ilk geldiğinde bir soru işaretiyle geliyor. Acaba burada rüzgar ve dalga olur mu diye. Evet. Akşam gün sonunda sohbet ettiğimizde teşekkür ederek gidiyorlar. Güzel. Bence şu anda Türkiye'nin ilk 5'inde deniz suyu olarak. Geçenlerde bir misafir ağırlamıştık. Evet. Aynen ifadesi şu yöndeydi. Tayvan'da denize girdim. Hemen hemen birebir aynısı. İnanılmaz bir yer. Sabah, öğle, akşam gerektiğinde daha çok sıklıkla temizliğine önem veriyoruz. 6-7 kez burada biz mıntıka temizliği yapıyoruz. Huzurlu bir şekilde, rahat bir şekilde ailelerimiz geldiğinde dinleniyorlar. Arka Evet. tarafta kafeteryamız var. Gördüm Kafeteryamızda onu da. yiyecek, içecek, sadece sulu yemek yok. Onun haricinde tüm imkanlarımız mevcut. Burası Badavut plajının en büyük plajıdır. Yapılan yorumlardan da görebilirsiniz müşteri Evet. memnuniyetlerinin ne kadar iyi olduğunu. Fiyatlar hakkında bilgi verir misiniz? Zaten plaj ücreti yok girişlerde. Evet. Kullanmak isteyen vatandaş kiralayıp ücretini takdim ediyor ve zaten duşlardan da vesaire ücretsiz faydalanabiliyor. Bu localarda vesaireydi. Bana biraz bilgi verin. Şöyle biz paket olarak uyguluyoruz. Duş, WC ve soyunma kabini hizmetimiz var. Aynı zamanda bunun yanında bir şemsiye, 2 şezlong hizmetimiz var. 800 TL. Arka tarafta da oturabilirler. Bu işletmemizin tamamından yararlanabiliyorlar. Localarında 4 tane şezlong içeride, 4 tane yastık puf dediğimiz minderlerimiz var. Aynı zamanda ön tarafta da bunları da misafirlerimize veriyoruz. Belli bir harcama kotası gibi şeyler. Hayır, limitimiz yok. Bu locaların fiyatı nedir? 3000 TL'den veriyoruz efendim. Ayda 2 kez geliriz. Özellikle Badavut, Ayvalık'ın, yani Balıkesir, Gözde plajlarından kum olması sebebiyle. Ayrıca buranın işletmecisi İlker Bey'e de çok teşekkür ederiz. Evet. Denizin berraklığı, keyif aldığımız bir yer, ailelerin gelebildiği, ağzının tadını bilenlerin yeri. Hani Evet. tatil yapmak isteyenlerin, özellikle İstanbul'a yakın olması nedeniyle. Hafta sonu kalabalığı okey ama hafta içi de tabii tavsiye ederim. Burada en çok dikkatimi çeken, onu paylaşmak isterim sizle. İşte çoluk çocuk sahibi olan, küçük çocuğu olan da gelebiliyor. Gayet mutluyuz, huzurluyuz, keyfimiz yerinde. Ayda 2 kez gerçekten böyle bir hafta sonu kaçamağı olarak herkese tavsiye ederim. Değerlendiriyorsunuz. Tabii. Bunu da Emrah Bey önerdi. İsterseniz bir misafirle de röportaj yapabilirsiniz diye güzel fikirmiş. İşletmeye buradan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Arkadaşlar sizi bir köye götürüyorum. Gelişen, geliştirilmeye çalışılan bir Boşnak köyü. Yeniçeri eski ismi. Ben de çok merak ettim. Muhakkak yer verin dediler. Yani bunu birkaç kişi söyleyince bakalım nasıl bir yer. Arabadan iner inmez burnuma zeytinyağı kokusu geldi. Yani burada zeytinyağı sıkma böyle minik atölyeleri, fabrikaları olabilir. Hani soğuk sıkım yapan yerler olur bilirsiniz köylerde. Şimdi ilk plaja yer verdim ama
Daha otele yer veremedim biliyorsunuz. Ama karşıma ne çıktı? Küçük köye gelir gelmez. Küçük köy Perlina Otel. Köye girer girmez çok farklı bir hava hissettim. Çünkü buraları taş ev mimarisiyle sanırım biraz güzelleştirmeye çalışıyorlar. Sokakları güzelmiş. Emlak sektörü yerleşmeye başlamış sanırım. Çünkü böyle müstakil, tam villa da diyemeyeceğim bunlara. Biraz daha böyle müstakil ev kültürünü yansıtmaya çalışmışlar. Bu otopark olduğu gibi ücretsiz arkadaşlar. Dışarıdan köye baktığınız zaman sanki böyle sakinmiş gibi ama hatırı sayılır bir kalabalığı var sanırım. Çünkü ara sokaklarda yürüyen insanları görüyorum. Otelin de girişi. Alina. Girelim. Müsaade isteyelim. Burada mekanların içi serin. İşte taş ev olmasından dolayı. Kemal abiyi bulun. Kemal kısmet. Oo. Hortumu falan Ya bir şey olmaz abi, su hortumu ne olacak? Yani su bu. Lazım yani. Abi ortada hortumun görünmesi, derler ki etrafı suluyorlar, temizliyorlar yani. Anladın mı? Çok güzel ya. Harika. Bakın doğayı hiç bozmamışlar. Doğaya uyum içinde renkler, ürünler, malzemelerle detaylandırmışlar arkadaşlar. Burası sonradan yapılan bir bina mı, restore edilmiş bir bina mı? Restore edilmiş. Ama eski bir bina üstüne. Eski zeytinyağı fabrikası. Bu bir orak mı? Evet, biz Boşnakçe Kosa diyoruz. Ne diyorsunuz? Kosa. Kosa. Evet. Ha, ilk defa duydum. Boşnakçe biz onlara işte o orağın büyüğü. Tunağan Bey, mülk sahibi. Aynı zamanda buranın işletmecisi. Görüyorsunuz atamızı da koymuşlar. Burada hep görüyorum arkadaşlar. Çok hoşuma gidiyor. Kaç numaralı odaya gidiyoruz? 20. Evet. Şöyle açık dolap askılıklarla beraber koymuşlar. Şöyle çift kişilik yatağımız. İçeride küçük 2 kişilik bir karyola var. Mini buzdolabımız, televizyon, makyaj masası vesaire, klimayla ısıtma soğutma. Kapıyı açar açmaz ne güzel esti. Sineklikler de var bu arada arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada hepsinin önünde böyle mini balkon. Burada çayınızı, kahvenizi. Tunağan Bey, bu odanın fiyatı ne kadar? Bu odanın fiyatı 2 yetişkin 7.000 TL. İçinde serpme köy kahvaltımız da var. Sabahları 9-11 arasında arka bahçemizde serpme köy kahvaltımızı servis ediyoruz. Yan taraftaki çiftlik de bize ait, görmüş olduğunuz. Orada tavuklarımız var. Sabahları misafirlerimize taze köy yumurtası servis ediyoruz. Evet. Yine ineklerimizin sütünden peynir yapıyoruz. Sabahları peynirlerimiz organik oluyor. Kendimiz üretiyoruz peynirlerimizi. Harika. Normalde serpme kahvaltınızın fiyatı nedir 2 kişilik? 1500 TL. Dışarıdan da servis kabul edebiliyoruz. Eylül fiyatlarımız 6000 TL kahvaltı dahil. Güzel. Temmuz Ağustos fiyatlarımız 7000 TL. Kahvaltısız seçeneğiniz var mı yoksa? Kahvaltısız seçeneğimiz de var. 1000 lira mı? Kahvaltısız da 5500 TL. 12 yaşına kadar ücret almıyoruz Harika. çocuklarımızdan. Güzel. Bizler Küçükköy'ün en büyük oteliyiz. En çok odalı oteliyiz. Ve odalarımızın metrekaresi de diğer işletmelere bakıldığı zaman daha geniş, daha ferah. Bahçemiz keyifli. Normalde çok sessiz oluyor bahçemiz. Doğayla iç içeyiz. Evet. Bir de bu Kahvaltılıklarımızı kendimiz üretiyoruz. Hı. Domatesimiz, salatalığımız yine kendi bahçemizden oluyor. evet. Reçellerimiz ev yapımı. Kahvaltımız çok beğeniliyor. Burada bir de şöyle bir avantajınız var. Ücretsiz otoparkın karşısındasınız siz. Evet. Diğer yerler içeride yani. Arabayı buraya bırakıp gitmek durumunda. Evet. Hatta camdan dışarı baktıkları zaman ön odalarda araçlarını da görebiliyorlar. Otelimizin 16 adet güvenlik kamerası var. Otoparkı da görüyor zaten kameralarımız. Bu mesela 3 kişilik ya da suite tarzı daha büyük odamız da var. Heh, evet. Şöyle Harikasınız ya. Buyurun buyurun. Evet, Rahatsız evet. olmayın, içeride kapalı kalmayın. Evet, bakın tertemiz havlular arkadaşlar. Duşakabin çok güzel. Havalandırmalı, tertemiz yapmışlar. Şöyle göstermek isterim. Çok mütevaziler. Yani güzel karşılıyorlar. Şimdi 21 numaralı 3 kişilik odaya bakacağız. Kapı açık. Süper. Güzel bir koku var içeride. İyi bir esans bırakmışsınız buraya. Burası da yine bahçeye, avluya bakıyor. Evet. Ek yatak ne kadar bir fark ediyor Tunağan Bey? 3 kişilik odamız bu. 4'e çıktığımız zaman sadece 500 TL fiyat farkı alıyoruz. 3 kişilik odamızın fiyatı 8500 TL. Bu sayı 4'e çıkarsa yalnızca 500 TL fark koyuyoruz. Çok güzel. Bakın tuğla duvarlar. Eski bir yapı. Bazı yerleri restore edilmiş haklı olarak. Yani güvenlik için. Şuradan da bir banyosuna bakayım.
Aynı banyo arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hani aynı titizlikte, aynı konsepti uygulamışlar. Çok beğendim bu oteli. İlk otoparkta inince buraya görmüştüm. Gelirim demiştim. Verdiniz de çok sağ olun. Çok alçak gönüllüsünüz bu arada. Sadece 10 dakika Sarımsaklı'ya. Yani Sarımsaklı'da hani gürültüde yaşamak istemeyen buraya gelir. Gündüz denizine gider. Bunu çok rahatlıkla gerçekleştirebilir. Küçükköy yakın bir yer yani denize. Evet, yani şu anda plajı, Sarımsaklı plajına uzaklığımız 2,5 kilometre. Evet. Küçükköy daha artık huzurlu bir yer olmaya başladı. Gelen insanlar doğayla iç içe burada Küçükköy'de. Gastronomi Aynen, gastronomik açıdan da aynı şekilde. çok zengin yani. Sizin mutfağınızda da vardır herhalde böyle Evet, şeyler. evet, Boşnak. evet. Evet, Carlina Otel'den ayrılıyorum. Çok güzel karşıladılar arkadaşlar. Yazlık Evi plajına teşekkür ediyorum beni bu köye yönlendirdiği için. Şebi rakı balık. Bakın meyhaneler de açılıyor. Yani burası bazı videolarımda bahsederim. Akıllı lokasyon fırsatlarından biri. Evet, yürüyelim şöyle arkadaşlar. Ekşi mayalı pizza. Şu sokağın güzelliğine bakın. Burası Fabrika Küçükköy. Arkadaşlar mekanlar modern, güzel. Menü fiyatını da göstermek isterim. Rüzgar düşürmüş. Bakın serpme kahvaltı 700. Fiyatlar da bunlar. Yani dışarıya göre sanki bir tık daha uygun. Çünkü burada çok şimdilik yüksek fiyatlar geçerli olmaz. Evet, bakın zeytincilik. Örnek veriyorum, zeytinyağından ürünler yapmışlar. Kantaron sabunu, bıttım sabunu. Evet. Teşekkür ederim. Ya köye gelir gelmez burnuma bir zeytinyağı kokusu geldi zaten. Konya, zeytinyağı. Evet, soğuk sıkım yerleri var sanırım burada. Küçük fabrikalar, küçük böyle atölyeler yok mu? Çünkü burnuma vurdu da biraz. Yağ var işte. Yağhane mi var? Ha, burası tam buradan geliyor o zaman. Bir bakayım içeriye. Güzel de dekore etmiş. Bakın arkadaşlar, her şey zeytinyağı. Buranın zeytini meşhur demek ki. Salamura 350. Keçi sütü sabunu vesaire. Hızlı hızlı. Kantaron yağı 150 lira. Çok güzel. Var mı böyle buna benzer sokaklar başka? Burası en kalabalık Sokak. Bir arka sokağı var, Evet. caminin etrafı var. Tamam, oldu. Ben öyle Başka bir... yerlerde bir şey yok. Yok, tamam. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İsim neydi? Benim Emrah. Emrah Bey'i bulun. Yardımcı olur. Ürün almak isterseniz. Kolay gelsin. Çok teşekkür Sağ ederim. ol. Görüşürüz, sağ olun. Evet. Bakın burası müzeymiş. Güzel bir taç kapıyla şekillendirmişler. Evet, bunlar tarihi binalar arkadaşlar. Belli. Şu da mesela. Bu sonradan yapılmamış ama restorasyon görmüş bazı yerlere. Milestone Otel. Buraya da bakarız. Evet, buraya. Bakın. Evet. Oo, burası çok güzelmiş içerisi. Vallahi iyi ki gelmişim bu köye ya. Uzak Doğu mutfağı mı biraz? Dünya mutfağı. Dünya mutfağı. Dışarıda menünün Gördüm. menümüz var. Evet. Neyde iddialısınız en çok mesela? Neyiniz sevilir? Siz ne seversiniz? Takomuzu Taco. çok beğeniriz. Evet. Evet. Hamburgerimizi çok beğeniriz. Hamburger var. Makarnalarımız iyi, tatlılarımız var. Bir akşam gelin, keyfini de çıkın. Muhakkak geleceğim. Geleceğiz yani. Saat 10.30'da renkli ışıklara dönüyor burası. Buket Hanım çok teşekkür ederim. Buket Hanım'ı bulun arkadaşlar. Sağ olun. Görüşürüz. Bayıldım. Bayıldım arkadaşlar. Çok güzel. Sokaklarına şöyle. Burası meyhaneymiş arkadaşlar, bakın. Meraklı Cadı Meyhane. Fasıl geceleri. Cuma. Girebilir miyim içeri? YouTube. Sağ olun. Teşekkürler. Boşnak köyüymüş sanırım burası. Birkaç kişi önerince gelmek istedim tanıtmak için köyü. Ayvalık'ı tanıtıyorum. Size de yer vereyim. Mantımız, böreğimiz. Oo. Evet, yoğurtla servis edilen. Yoğurtla. Elinize sağlık, yüreğinize sağlık. Teşekkür ederiz, sağ olun. Yanında zeytinyağlarımız var. Soğan dolmamız. O harika görünüyor. Kabak çiçeğimiz var. Evet, kabak çiçeği. Arkadaşlar taze taze bakar mısınız güzelliğe? Ben hanımı getireyim de bunların hepsini
Tüketsin, yesin, bayılır. Vallahi olur birkaç hafta sonra. Tamam. Buranın da eski adı Yeniçeri. Yeniçeri. Çarago ne demek? Yeniçerilerin Ha, Yeniçerilerin. kamp yaptığı yermiş yani dinlendiği. Yeniçeri herhalde daha zor söylenmesi daha zor. Zamanla büyümediği için de ve küçük kaldığı için sınırları genişlemediği için de küçük bir olarak kalmış. Bu bina da mesela 1882 tarih. Orijinal bir kapıdır. Kapımız orijinal. Ha, işte bana bunları söyleyin. Orada çift başlı kartal var. O köyde her kapıda olmaz. Şurada bir yazımız var. O var. Evet, bakın arkadaşlar tarihi hakkında vallahi çok güzel bir aileye denk geldik. Buranın yerlisi, köklü bir ailesi belli. Wow. Çok güzel ya. Bunu okuyun, muhakkak okuyun arkadaşlar. Durdurup Maşka. Bakın. Harika bir. Fiyatları da ben şimdi buranın göstereyim size. Yani vallahi dışarıda verilen makarna fiyatından ucuz arkadaşlar. Gelin burada. Boşnak mantısı yiyin. Bakar mısınız ya? Müthiş. Özgür Uçakçıoğlu YouTube. Bakın lütfen o abone de olun. Sevdiklerinize de gönderin. Evet burada da böyle çok teşekkür ederim. Hemen diğer sokağa bakan şöyle şık bir yer. Atatürk'ün ne güzel atamızın fotoğraflarını da koymuşlar buraya. Bakar mısınız? Eski bir yapı olduğu belli buranın. Yani taşların renginden, solukluğundan. Bakın bunlar eski kapılar. Dokunmamışlar. İyi korumuşlar. Eski kilit sisteminden. Bakın. Çok güzel ya. Harika ya. Ah. Koruk. Koruk suyu. Of bayıldım. Çok sağ olun. Elinize sağlık. Koruk suyu. Bu ne? Şu an şok yaşıyorum. Elma kabuğu mu kullanmışlar yoksa bunun gerçekten koruğun doğal tadı bu mu? Dikili Bademli köyündeki korukların rengi kırmızı oluyor mu? Burada daha farklı. Acaba elma da mı kullanıyorlar ya da bir özelliği mi var? Bir farklı bir karışımı, reçetesi mi var? Onu soralım. Buna buz gitmez. Bunu buz gibi içeceksiniz. Tadını bozmaya hiç gerek yok. Ben ne içtim ya? Bir şey söyleyeceğim. Ben ne içtim az önce? Koruk. Koruk. Müthiş bir şey. Ben hayatımda böyle bir şey içmedim. Bademli köyünde çekim yaptım. O yayında şu an. Oradakiler kırmızı oluyor sanırım. Geçen O- gün bir hafta müşterimiz öyle söyledi. Nasıl kırmızı bilmiyorum. Olmuş mu Olmuş yüzünden yapıyor. Şimdi siz şeker kullanmıyorsunuz buna muhtemelen ya da çok az başka. Az. Evet, orada şeker kullanıyorlar. Acı olur, buruk olur. İçemezsin. Olmaz. Şimdi bu bambaşka bir şey. Ben hayatımda tüylerim diken diken oldu. Ya bu başka bir seviye bu ya. Çok farklı bir aroması var. Elma kabuğu falan. Yok hayır. Bekleyince direkt böyle. Bu çok acayip bir seviye. Biz hep böyle evde yapıyorduk yani misafir. Ya tabii canım eskiler iyi beslenmiş. O yüzden genç görünüyorsun ablam zaten. Arkadaşlar buraya iyi ki gelmişim ya. Unuttum ben şeyi unuttum. Cunda'yı, Ayvalık'ı falan unuttum. Ama gideceğiz tabii. Oralara da gideceğiz. Bakın burada közde kahve yapıyorlar. Şöyle göstereyim arkadaş rahatsız etmeden. Ne kadar közde kahve fiyatınız? 180 lira. Tamam. O, bildiğiniz köz. Bakın günlük tatlılar. Şu üstünde badem olan tatlı nedir? Bademli muhallebi. Burada meşhur herhalde bu. İşte sütlaciye gibi bir şeyler söylüyorlar. Böyle değişik değişik sütlaç tatlılar yapıyorlar. Bademli muhallebi. Bu köyü gezen kendini şanslı hissetmeli. Net. Net söylüyorum arkadaşlar. Burası başka bir boyut. Bakar mısınız? Her yerde cevizli, bademli muhallebiler, börekler, kekler, tatlılar. Mis mis kokular geliyor burnuma. Evet, burası köy meydanı gibi sanırım. Buraya konuşlanmışlar. Çünkü geniş bir alan. Odun ateşinde saç altı boşnak böreği. Odun ateşinde şu sokaktan gireceğim. Harika ya. İnsanlar gezmeye gelmiş. Sanki böyle şey gibi abarttığımı düşünenler olabilir. Muhtemelen yorumlara da gelecektir. Ama inanın abartmıyorum. Geldiğinizde anlarsınız ne demek istediğimi. Burası Küçükköy Muhallebicisi. Böyle küçük taş bir bina yapmışlar. Önüne de dokuyu bozmayan aynı renkte sandalye ve masalar koymuşlar. Şu ara sokaktan gideceğim.
Ya her yerden bir sürpriz çıkıyor ya. Bakar mısınız? Köşede kalmış bir yer. Köy kahvaltısı yapan bir yer. Komple masaya gelen ürünler. Fiyat tabii ona göre. Yani gerçekten bakmak lazım tedariğe. Konuk gibi özür dilerim. Kusura bakmayın. Şuraya bir gireyim. Güzel. Girdim buraya ama müsaade isteyeceğim. Eğer uygunluğu varsa. Merhaba. Ayvalık tanıtımı yapmaya geldim. Cunda vesaire de bu köye muhakkak gel dediler. Hayran kaldım. Birkaç tane de otele yer vermek istiyorum. Bir odanız varsa gösterin, fiyatlar alayım. Videoda size de yer vereyim. Çok güzelmiş ya buralar. İsmi neydi buranın? Yazıyı çok... Fekka konuk evi. Fekka. Fekka. Fetka. Ne demek? Teyze. Ha öyle mi teyze? Hemen göstereyim arkadaşlar. Marka adı geçtiği için reklamdır, tanıtımdır. Şöyle ulaşabilirsiniz buraya. Eski bir taş yapımı restore edilmiş mi, yeni mi? 150 yıllık bir bina. Dede ve ninemiz. Ay yaşa. Dede 104 yaşında vefat etti. Nine 96 yaşında vefat etti. Lütfen bana gösterin bir oda. Yer vereyim. Önce bu 150 yıllık binadan bir gösterelim. Bir Olur. odanın haftada bir alayım. Bunlar nostaljik oda diye adlandırdığımız bir odadır. Atamızı da koymuşsunuz. Evet. Harikasınız ya. Olmazsa Bu olmaz. el emeği muhtemelen. Evet, dokuma. Çok güzel ya. İsminizi rica edebilir miyim? Cemal ben. Özgür ben de. Memnun oldum Çok Cemal Bey. Wow. Bir hayat altı. Evet. Burası nostaljik taş oda diye adlandırdığımız oda. Evet. 2 kişilik bir Çift oda. kişilik bir oda Evet. burası. Şöyle biraz ilerleyebilir miyim? Çok Tabii, basmadan. tabii, demek. Çok şöyle mis gibi sabun kokuyor arkadaşlar. Çok temiz. Klimayla ısıtma, soğutma var. Wow. Havalandırma da çalıştı ışığı açar açmaz. Tabii. Taş bina. Hiç rutubet vesaire hiçbir şey yok ve serin içerisi arkadaşlar. Klima olmamasına rağmen. Taşların özelliği kışın sıcak, yazın serin tutmasıdır. Burada dolabınız var sanırım. Mini barımız mevcut. Kahvaltı dahil mi konaklıyorlar burada? Kahvaltı dahil şeklinde çalışıyoruz ama Eylül'den sonra da kahvaltılı ve kahvaltısız seçeneğimiz de mevcut. Ne kadar şu an mesela 2 kişi bu oda kahvaltı dahil. 6.000 TL Ağustos fiyatımız. Ağustos, Çift Eylül'de kişilik fiyatımız. Eylül'de 5.000 TL'ye düşüyor. Evet. Kahvaltılı olursa 5.000, kahvaltısız 4.000 gibi mi düşünüyor? Tabii. Tamam, Öyle süper. düşünüyorum. Harikasınız. 3 kişilik odamızı göstereyim size. Lütfen bu da Karadeniz'den bir sandık mı diyelim? O Karadeniz'den değil ama Heh. buradan bir sandık. O sandıklardan bayağı var bizde. Karadeniz'de de çok gördüm ben Tabii bunlardan. tabii. Bir fikrim yok. Kahvaltı salonumuz. Kahvaltı. Evet, burada beraber kahvaltı. Burada başka bir... bu Ayrı bir konsept. bağımsız bir yapı. Bakın arkadaşlar şöyle. Hepsinin önünü masalar yeşillendirmişler. Ya Her odamızın girişi ayrıdır bahçelerde. Burası Evet. 3 kişilik standart odamızdır. Makyaj aynamız, ya gardırobumuz, duşumuz, tuvaletimiz, klimamız. Burası çocuk dairelerimiz için. bence ülkemizin otelleri, pansiyonları böyle olmalı. Çok teşekkürler. Birçok yere giriyorum. Hepsinin kendine has özellikleri var. Birçok şehirde giriyorum, çıkıyorum. Tabii, Hepsinin tabii ki de fiyat performans yeri olabiliyor vesaire, güzellikleri olabiliyor ama çok teşekkürler. yani bu köye yakışmış bu. Çok Gerçekten yakışmış. Ayrıca de 2 adet jacuzzi odamız var. Deluxe. Doludur o. Şu anda öyle. Keyfini bilen biriymiş diyelim. Balkon ayrı bir odadır. Üsttekilerde çift kişilik odamdır. Aynı odanın sadece çift kişilik yatağı mevcut. Ben aşağılara bakmaktan yukarıyı şimdi siz söyleyince gördüm. Evet. Gelen misafirlerimiz balkonlarında oturup çaylarını içebiliyorlar, kahvelerini içebiliyorlar. Bunlar buraya doğru açılıyor mu, maksimum bu kadar mı? Yok, bu kadar. Ha, tamam, süper. Bu kadar. Evet. Maksat üstte oturanlar, alttakiler rahatsız olmasın. Birbirini görmesin, izole olsun. Buradan yukarılara çıkılıyor arkadaşlar. Onun için standart çift kişilik odaların ve jacuzzi odalara çıkıyor. Koridoru gösterebilir Tabii, miyim? Sağ olun. Vay. Buralar jacuzzi odaları, bunlar da standart odalar. Tamam. Maviler jacuzzi'li odalar arkadaşlar. Buradakiler de standart odalar. Evet. Odalarımızın isimleri Karadağ'daki şehir isimleridir. Karadağ. Evet. Rozaje,
Tivat, Nislic. Savnic. Peras. Müthiş bir yer ya Peras. Buraya da benziyor. Şeyden Herzeg Novi'den dönerken durup iyi bakmıştık. Vay. Eskiyle yeniyi harmanladık. Ya evet, hem geleneksel hem modernize. Tabii. Bunlar Karadeniz'de evlerde bolca görebileceğiniz duvarda tabii. tüfekler yanında. Aynen. Değil mi? Yanlış hatırlıyorum. Müthiş. Kotor, evet bakın Kotor. Kotor zaten Old Town'u falan müthiştir. Karadağ'da Tabii. tavsiye ederim. Gelen misafirlerimiz gayet memnun. Yani bence şimdi birçok yere girip çıkıyorum ben, hani tanıtımlar yapıyorum. Fiyata baktığım zaman da denize yakınlığı 10 dakika zaten. 10 dakika sürmüyor. Yani araçta 5 işte. kilometre, Evet. 3 kilometre. Yollar da güzel. Gönül rahatlığıyla hani şehrin biraz merkezin gürültüsüne uzak, sessiz olayım, sonra gideyim denizde biraz kalabalığa karışayım diyenler için Tabii muhteşem. harika bir seçenek. Ya, yorumlarımızı da okuyabilirler. Yorumlarımız da gayet hani şeydir. Gelen misafirlerimiz çok sağ olsunlar. Memnun Evet. kaldıkları için Evet. hani güzel yorumları, güzel dileklerini iletiyorlar. Cemal Bey çok teşekkür Ben ederim. teşekkür ederim. Memnun oldum. Ben de Çok çok eşimi de memnun getireceğim, gezdireceğim. Yani müthiş bir kültür. Çok teşekkürler. Gerçekten Çok iyi sağ ki olun. gelmişim. İşiniz rast gitsin. Görüşmek Sağ olun. dileğiyle. Şaşırarak gezmeye devam ediyoruz. Yani inanın abartmıyorum. Türkiye, yani birçok yeri gezdim. Gezmeye de devam ediyorum. Beraber keşfediyoruz her yeri. Keşif bitmez Türkiye'de, bakın. Oh keşke yani şöyle daha temiz, derli toplu sokaklarımız olsa, aynı burası gibi. Çöp yığınıyla dolu sahillerimiz olmasa, daha güzel korunsa. Yani odak noktamız para değil de güzellikleri koruma yönünde olsa. Herkesin her yerde dilediğince tatil yapabileceği bir ekonomiye sahip olmamız. Yani şu sokakta oturup bir tatlı bademli muhallebi, yanında güzel bir çay ya da kahve. Her şey iç içe. Perperene konağı. Merhabalar. Harika bir konak. Bakın arkadaşlar. Burası aynı zamanda bir konaklama yeri mi? Ne kadar şirin bir yer. Bakın. Burada mutfağı var. Şöyle güzel değişik tabaklarla buraları süslemişler. Eski bir mutfak vitrini. Eski. Yani arkadaşlar kolay da değil gerçekten. Hani bir otelin önünde durup böyle video alıp işte müsaade eder misiniz? Boş oda var mı? Çekim yapayım mı? Yapmayayım mı? Yani bu kolay kolay herkesin yapabileceği bir şey değil. Yani çok farklı bir enerjiyle mevzuya girmeniz lazım. Hani kendimi şey yapmak için söylemiyorum ama alıştım artık bunlara. Burada da harika bir mekan. Böyle yan koymuşlar okuyun diye. Kadın üreticiyi destekleyen bir yer. Serpme kahvaltısı. Kovuk isminde harika bir mekan. Burada da var. Merhaba. Türk kahvesi fiyatları. Burada bakın Türk kahvesi 80 lira. Normalde her yerde 100 lira falan. Ha, burası bir pansiyon aynı zamanda. Kolay gelsin. Ha, pansiyon musunuz? 2 kişilik oda. Kahvaltı dahil mi? Değil. Arkadaşlar şuradan kare kodları tutarak gerekli bilgileri alabilirsiniz videoyu durdurarak. Burada bir bar var. Kolay gelsin. Evet şöyle göstereyim. Çok güzel nezih bir ortam. Otel odaları bunlar. Abi bana şu erikten verin bir tane ya. Bir tane erik alabilir miyim? Başardım. Masayla kapatmışlar. Şu an giriş yok. Ablalar dedikodu yapıyor. Sesleri geliyor. Çok mutlu ayrılıyorum buradan. Gidelim şimdi Ayvalık merkeze, oradan Cunda'ya doğru. Daha bitmedi, siz daha durun ya. Hoşça kal Küçükköy. Dostlarım Ayvalık'a doğru gidiyorum. 15 dakika gösteriyor sadece Küçükköy'den. Düşünün. 5-6 dakika Sarımsaklı, 10 dakikada Sarımsaklı'dan Ayvalık. Bu kadar. Ayvalık'tan da Cunda araçla yine 6-7 dakika. Köprünün üzerinden, burundan Cunda Adası'na kendi aracınızla gidebilirsiniz. Bugün keşfedeceğimiz daha bir sürü yer var.
Arkadaşlar virajı dönersem döneyim karşıma deniz çıkıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Yani uzun zamandır gördüğüm en temiz ilçelerden biri. Ayvalık'a yaklaştıkça her yerin daha tertipli, düzenli olduğunu, temiz olduğunu görüyorsunuz. Çöp görmüyorum etrafta arkadaşlar. Bakın yol kenarlarında çöp yok. Çöp konteynerları boş. Ağaçlara takılmış poşetler yok. Daha ne olabilir ki? Bakar mısınız ya? Otur şurada, keyfini yap. Kıyı kanununu da uyguluyorlar. Ama Türkiye'de uzun zamandır görmediğimiz manzaralar bunlar. Alışık olmadığımız, yani umduğumuz, beklentilerimizi karşılayan bir yer. Bunu çok net söyleyebilirim, gerçekçi bir şekilde. Evet, 700 metre kaldı arkadaşlar ama 9 dakika gösteriyor çünkü trafik var. Bunu söylemişlerdi zaten, trafik olacak dediler Ayvalık girişinde. Şu güzelliğe bakar mısınız? Arkadaşlar araba için bir yer buldum. Ayvalık merkezdeyim. Burada zaten Ayvalık merkezde bir plaj yok. Bir tane halk plajı var sanırım. O da otopark sorunu var arkadaşlar. Yani Ayvalık'ın sokakları, ana caddesi dar biraz. Şöyle sağ taraftan aşağı inmeye çalışacağım sahil kısmına. Tabii orada yürüyüş yolu var mı yok mu bilmiyorum şu an. Çok uzun zaman oldu. Özlemişim. Gerçekten şu an çok mutluyum, çok yorgunum. Yani 2 gündür böyle 3-3,5 saatlik uykularla duruyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız? Hani biraz hızlı tempo yürüyeceğim. Çok kesinti yapmamaya çalışacağım. Benimle beraber yürüyormuş gibi sohbet ede gidelim sizinle. Yorumlara işte istediğiniz şeyleri yazabilirsiniz. Fikirlerinizi, önerilerinizi. Geldiniz mi buralara, gelmediniz mi? Burada restoranlar var bakın. Örnek veriyorum iskele balık. Mesela neymiş? En azından bir yere yer vermiş olalım. Kidalyo Hotel. Bakın burada bir tane otel var. Hemen caddenin arkasında. Yine eski bir tarihi binaya yapmışlar. Yanında Penes Pansiyon var ama Kidalyo Otel. Merhaba. Merhaba. Siz mi ilgileniyorsunuz burayla? Ha, tamam. İçeride mi? Güzel bir yermiş. Merhaba. Ayvalık tanıtımı yapıyorum da gözüme güzel gelen otellere girip fiyat alıp izleyicilerime aktarıyorum. Varsa bir boş oda gösteriyorum. Birkaç otele girdim. Hani dilerseniz yoksa gideceğim. Ben de videomu renklendiriyorum. Yani gösterecek boş adam yok. Fiyat verebilirim. Lütfen. 4250 ile 5250 TL arası değişiyor. 2 kişilik oda. Kahvaltı dahil mi buna? Kahvaltı hizmeti yok. Sabah çay, filtre kahve, kek poğaça ikram var. Şöyle birkaç kesit alabilir miyim? Videomun arkasına koyarım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. En azından gösterelim. Boş odaları yokmuş. Yani çok güzel dekore edilmiş arkadaşlar. Hem geleneksel hem modern. O da kahve ikramı yapıyor. Klima. Bakın burada şöyle. Burada işte kek ikramları, kahve ikramları falan oluyor. Şu ahşap basamaklardan çıkalım. Yukarıya. Çok güzel bir konak. Bakar mısınız? Yasemin odası. Sessiz olalım da. Az önce ben burada mıydım? Az önce burayı çektim ya, doğru. Beynim döndü ya. Şuradan da çıkabilirmişim ama çıkamadım tabii, müsaade edeceğim. Odalar bunlar. Burada oda var. Burası diğer ön kapıya, yolun diğer cephesine bakıyor. Kapalı orası. Üst katı da var. Bakın buradaki basamaklar biraz daha beyaz, farklı. Eski bunlar arkadaşlar. Eski bırakmışlar. Oh. Bakar mısınız? Ne kadar güzel bir yer. Evet. Bakın deniz. Kapatalım da kapıyı çarpmasın rüzgar. Şu manzaraya karşı şöyle bir balkonda 5250'ye tabii kahvaltısız konaklayabilirsiniz. Her şey eski. Sizden bir ricam var arkadaşlar. Videolarımı lütfen sevdiklerinizle
paylaşın. Az çok emeğimi görüyorsunuz. Bir farkındalık da yaratmaya çalışıyorum. Doğaya karşı daha duyarlı olmamızla ilgili. Olabildiğince kanalımı, evrimini daha faydalı olabilecek şekilde sizlerle değiştirmeye çalışıyorum. Güzel de bir ivme alıyorum. Bu konuda bana destek olun lütfen. Yorum yapın, beğeni yapın, takipte bulunun, hype'ı kullanın ama muhakkak sağa sola böyle sevdiklerinize gönderin videolarımı. Bu konuda desteğinize ihtiyacım var. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Çok teşekkürler. İyi günler. Beğendiniz mi Ayvalık'ı? Sarımsaklı kendine has güzel, Ayvalık güzel. Bakın çöp yok arkadaşlar sokakta. Yani belli ki temizleniyor. Bakın. Hani biraz da tabii vatandaşın da bu duyarlılığı. Ne güzel poşetlemiş koymuş. Muhabbet sokak. Böyle bir yer arıyordum zaten. Hani bir barlar sokağı var mı? Böyle bir kafelerin bulunduğu, güzel sokaklarının bulunduğu bir yer var mı diye karşımıza çıktı. Tabii buralar akşam da oluyordur. Burası bir bar. Aha bir berber daha. İşte aradığım berber. Geleneksel mahalle berberi. Merhabalar. Ne kadar güzel bir yer. Şöyle bir görüntü alabilir miyim? Çok sağ olun ya. İsmim Özgür. Memnun oldum Mustafa abi. Hayır abi ne münasebet. Sen ne güzel burası. Abi avcılıkla da mı ilgilendi? Ha öldürmeden mi? Yani Öyle can almak amaçlı değil. yok anladım demek istediniz sevgiler. Abi bakın atamızı da koymuş her yere. Burası eski artık Türkiye'de az karşılaşabileceğimiz bir berber dükkanı mı diyeyim artık, salonu mu diyeyim? Dükkan. Tıraş olmam lazım. Paramı çekip geleyim, tıraş olacağım. Uzun zamandır böyle bir yerde tıraş olmadım. Bakın meyhane, Mahperi Ayvalık, Bedo'nun yeriymiş. Fiyatları da hemen göstereyim. Şöyle mezeleri göstereceğim sadece, alkolleri göstermeyeceğim yine. Hadi sokaktan girelim. Arkadaşlar tıraşım oldum. Mustafa abi. Abi eline sağlık. Seni tanıdığım için çok mutlu oldum. Enerjim daha da arttı abi. Gerçekten çok güzel bir insansın. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Sağ olasın. Sağ ol. Tamam abi. Enerjim o kadar daha da arttı ki Mustafa abi sağ olsun. Bir kafamdan da ağırlık azalınca Ali Bey adasına yani Cunda adasına giden teknelerin oraya gitmek istiyorum. Fiyatları size göstermek istiyorum. Ben de bilmiyorum. 18 sene öncesine göre büyük bir değişiklik olmuş. Ama gerçekten hayal kırıklığına uğramadım. Evet burası meydanı. Az önce arabayla buradan geçmiştim. Shuttle'ların, bu teknelerin fiyatlarını almak istiyorum. Bakın Ayvalık midyecisi. Benim cesaret edemiyorum ben midye yemeye. Ayvalık Cunda yolcu motorlarını bulduk. Şunun fiyatlarını alalım. Tabii burada fiyat yazıyor mu? Bunlar giden saatler. Cunda sefer saatleri. Şöyle bu saatlere göre gidişinizi ve dönüşünüzü ayarlayabilirsiniz. Gece 10-15'e kadar var. Bu çok güzel ya. Çünkü yakın. Yani karşıya gidiyor sadece. Evet akıntının üstünden. Bu yolcu motorunun fiyatları ne kadar? 130. 130 lira. Evet. Oradan da aynı şekilde 260 lira. Evet. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Saatler de bunlar arkadaşlar. Ha, siz burada işletmeci misiniz? Tabii. Tamam. Tam yerine geldim. Hoş geldin. Sağ olun. Bilgi verir misiniz? İsminizi rica edebilir miyim? Nazlı ben. Nazlı Hanım. Özgür ben de. Bak Burhan Bey bizim rehberimiz. Tamam. İki teknemiz var. O size ayrıntılı yardımcı olsun. Oo. Burhan Bey merhaba. Bir bilgi verin bakalım. Neler yapıyorsunuz gün içinde? Her gün sabahleyin saat 11-11.30 arası Evet. hareketimiz Ayvalık'tan tam burada gördüğünüz yerden. Ayvalık ile Midilli Adası arasında 12 tane adamız var. Bu 12 tane adayı geziyoruz. Havanın ve rüzgarın durumuna göre 4 veya 5 tanesinde konaklıyoruz. 20 metreden suyun dibini görmüş olduğunuz tertemiz koylarda denize giriyorsunuz. Harika. Evet. Dönüşte Ali Bey Cunda Adası'na geliyorum. Bir saatte hep beraber grubumuzla tarihi mekanları geziyoruz. Dolaşıyoruz. 6-6.30 gibi de Ayvalık'ta oluyoruz. Ayvalık'ımızın meşhur papalina balığını sınırsız açık büfe ikram ediyorum. Yanında makarnası, patates kızartması, salatası, karpuzu. Eğer balık sevmeyen olursa tavuk ikram ediyoruz.
Bu balık dediğiniz tavada yapılan çıtır çıtır olan balık değil mi? Aynı özel müşterisi vardır İstanbul'dan gelirler. Ya çok bu balığı güzel. yemek için Cunda Adası'nda, Ayvalık Adası'nda Evet. bu balığın lezzetine bakarlar. Bunu açık büfe olarak veriyorsunuz. Açık sınırsız. Abaza doysun yesin. Yiyebildiğiniz kadar. Harika ya. Evet. Fiyatlar nedir? 1200 lira bir kişi efendim. Güzel, yemekli ve 0.6 ücret almıyorum. Güzel. 7-12 yarım ücret alıyoruz. Evet. Yetişkinler 1200 lira. mola verdiğiniz koylarda kaçar dakika durup Birer saat. birer saat Birer bir de saat, duruyorsunuz. evet. Cunda Adası'nda da böyle tarihi bir kültürel rehberlik Aynen, hizmetiniz var. aynen rehberlik hizmeti veriyoruz ücretsiz. Çok güzel ya. 1200 lira kişi başı. Tabii günde tek sefer oluyor ama sizin 2 tekneniz var burada. 2 teknem var. Bir Evet. tanesi bu görmüş olduğunuz tekne hareketli bir teknedir. Canlı müzik, eğlencelerimiz vardır adalarda giderken. Evet. Hayır ben bu aktiviteden, aksiyondan hoşlanmıyorum. Sessiz, sakin, martılarla, kelebeklerle, kuşlarla bir tur yapmak istiyorum diyorsanız yan taraftaki tekne. Fiyat aynı mı? Aynı efendim. Hizmet de aynı. Hizmet de aynı, personel aynı. Fakat Cunda'ya uğramadığım için bu küçük teknemle Tamam. bir koy, bir ada fazla yapıyorum. Başka bir ada Tabii 4. 5. adaya geçiyorum fazladan. daha Aynen, iyi o evet. bence ya. Çünkü Evet. çoluk çocuk falan biraz kalabalık. Tabii kişiden Evet. kişiye değişir o tercih de. Tabii biz her zevke hitap etmeye çalışıyoruz. Yani böyle bir ek bir hizmet sunmanız da çok güzel olmuş ya. Alternatif bizim oldu. Harika. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Vakit ayırdınız. Bu görevimiz. Özgür Uçakçıoğlu YouTube. Birden ya dur indireyim ben seni dur. Gel yavaş yavaş. Bırak tamam bırak elini sen. Bırak. Oğlum inemeyeceğin niye çıkıyorsun? Arkadan çıkabiliyor mu? Buradan çıkamıyorum. İyi tamam. Abi ünlü müsünüz? Abi imza alabiliyor muyuz? Hayır ben öyle vermiyorum insan. Ünlü değilim ben. Cunda'yı biraz geç bir saate bıraktım. Çünkü akşam vakitleri ayrı bir güzel oluyor. En azından öyle hatırlıyorum. Ayvalık sarımsaklı hatları var. Bol bol minibüs kullanabilirsiniz. Hani dolmuşlarla da minibüslerle de en fazla 20-25 dakika sürüyor. İçeceğim arkadaşlar vallahi. Oturdum bir yere şöyle. Hem hararetim geçsin. Yoruldum. Gerçekten canım çay çekiyor şu an. Kadınla erkekle oturmuşlar. Kimi burada oyun oynuyor. Dışarıdan yiyecek içecek getirmek yasaktır diyor. Bana da bir çay getirsin artık. Çay çok güzel. Harbi güzel yani. Güzel bir su kullanmışlar. Girişindeyiz köprünün. Gidelim beraber. Evet, diğer köprünün üzerinden şimdi geçiyoruz. Cunda Adası'ndayız. Arkadaşlar Cunda Adası'ndayım. Şu karşı taraftan geldim. Çok ileride bir tane daha küçük bir ada var. O adayı da geçiyorsunuz. İkinci köprüyü geçtikten sonra küçük köprüyü Cunda Adası'na girmiş oluyorsunuz. Ben bu yerleşim yerine geçmedim. Çünkü plajların olduğu taraf bu taraf değil. Bu yolu takip ediyorsunuz. Zaten tabela var. Plajlar tabelası diye var. Plajlara giden yol. Hatta ada camping, ada beach ve otel tabelasını göreceksiniz. Bu manzarayı size göstermek istedim. Şu güzelliğe bakın. Güzel bir rüzgar var. İleride bir tane ada var. Üstünde böyle cezaevi gibi bir şey var. Tavuk Adası. Ve şu ormanın güzelliğine bakın. Olabildiğince orman. Harika. Plajlara doğru gitmeye devam edelim. Ada Beach'e bir gidelim. Bir bakalım oraya. Daha sonra Cunda merkeze geçeriz. Yolları çok dar. Dikkat edin. Bazı araçlar gerçekten koca yolu sahiplenerek gitmeye çalışıyorlar. Arkadaşlar olabildiğince yavaş gitmeye çalışın. Gerçekten yollar dar. Akşam 7'den sonra güneş tam karşıda kalıyor ve yol yansıyor. Yani çok zor gidiyorsunuz. Gözünüzü alıyor. Dikkat edin ama yol müthiş. Direkt ormanın içinden gidiyorsunuz. Uygunluğumu aldım Pınar Hanım'dan. Cunda Adası biraz pahalı arkadaşlar. Baştan onu söyleyeyim. Fiyatlara yer vereceğim.
Başka bir dünyaya açılıyorsunuz adanın arkasına geldiğiniz zaman. Burada hem kamp hem karavan konaklaması, bungalov konaklaması var. Çadır, araçüstü çadırınızda da gelebilirsiniz. Bu sene dışarıdan karavanla gelenlere artık limit dolmuş. Dolayısıyla sadece burada hazır olan karavanları kullanabiliyorsunuz. Yani burada hazır karavanlar da var. Yavaş yavaş gezmeye başlayacağım. Çadır ve karavan kamp alanından başlayıp sahile doğru ineceğim. Yine tertemiz. Deniz çok güzel. Rüzgar olmasına rağmen burası yine çarşaf gibi. Hem kumluk hem çakıldan oluşan iki ayrı plajı varmış. Denize doğru yürüyüp buranın tadını damağınızda bırakıp kamp ve karavan bölümüne geçip sonra buraya tekrar geri döneceğiz. Güneş de tam sağ çaprazımda kaldı. Şuradan sonra ileriye doğru yürümek istiyorum. Burada denize atlamayın çünkü sığ. Hemen derinleşmiyor. Merdiven yapmışlar zaten. Rahat rahat inin diye. Gerçekten sığ. Yani rahat bir şekilde inebilirsiniz. Bakın oturmuşlar orada. Fotoğraf çekimlerini de yapıyorlar. Yine büyüleyici bir yere getirdim sizi. Sohbete de ilerleyelim. Bunlar hazır karavanlar muhtemelen arkadaşlar. Çünkü birbirlerine benziyorlar. Tek tip. Evet, hazır karavanlar. Çünkü önlerindeki hazırlanan standart teraslar var. Bunların fiyatlarını plaja tekrar geçtiğim zaman göstereceğim. Herkes arabasını bulunduğu çadırın, karavanının önüne koyabiliyor. Oldukça araçlar için yer var. Bakın, bunu söylemek istediğim buydu. Toprağı görüyor musunuz arkadaşlar? Islatılmış, nemli ve toz yok. Bunu kamp ve karavan alanlarında ben görmek istiyorum. İşte bu çok minik ve basit bir detay ama kaliteyi de arttıran bir detay. Kurmuşlar, gölgelik, yerler, zemin rahat. Yine burada belli aralıklarda var, mangallar var. Kullanabilirsiniz. Çok güzelmiş burası ya. Zeytin ağaçlarının arasında. Bakın zeytinlere. Yoldan geldim ben de. Hemen şu ileriye park ettim aracı. Her yer otopark. Rahat bir şekilde hemen karavan alanıydı orası. Burada sizi kapıda karşılayacaklar, ağırlayacaklar. Daha sonra ilk geldiğiniz yer, arabayı park ettiniz. İleriye doğru yürüyorsunuz. Hava kararacağı için çok da denizin o güzel halini görmenizi istiyorum. O yüzden hani bir tur atıp geldim başladığım yere. Şöyle bir yer gördüm. Çok güzel. Ağaçların arasında. Evet, burada tuvalet vesaire var. Burada yine bir mangal bölümü var. Evet, kadın tuvaleti, erkek tuvaleti, tertemiz her yer. Burada duşakabinler var. Soyunma odaları var. Evet, yine denize yaklaştığımız için şezlongların bulunduğu bölüme geliyoruz. Bakın bu şeyler var burada arkadaşlar. Konaklama bölümleri var, numaralandırmışlar. Burası mesela şöyle, kişinin özel karavanı bu, belli. Tabii bunların limiti de olduğu için şu an sadece hazır karavanları kullanabiliyorsunuz. Görün arkadaşlar, her yeri değerlendirmişler. Burada ağaç evler var mesela. Bungalov, biraz taş ev, karışık bir yapıda ama güzel yapmışlar. Bakar mısınız? Herkes oturuyor. Yine yukarıdan geldiğiniz yoldan buraya yürüyerek bağlanabilirsiniz. Burası değerlendirilebilir. Nacizane fikrim. Gelinir, burada vakit geçirilir. Yani en azından bir hafta sonu kalınır burada. Hep çalışan birileri var. Burası kumluk bölgemiz. Kolay gelsin. Evet, şöyle kum üzerinde ilerleyelim. Dağınık değil. Yani bu rüzgara istinaden nasıl hala deniz bu kadar çarşaf gibi? O karavan oraya nasıl koydunuz ya?
Nereden geçirdiniz o karavanı oraya? Yol yok. Yani bu böyle bir yerden nasıl o karavanı? Ne zamandır duruyor acaba? Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün karavanı bu. Yani yüzyıllardır burada olabilir. İçinde malzemeleri hani bazı kullandığı burayı kontrol ederken ki eşyaları olabilir. Bir can kurtaran kabinimiz var. Bakar mısınız? İneceğim aşağıya. Hoppa. Of, renklere bakın. Şu an hiç filtre yok. Renklerle oynamıyorum. Arkamda güneş, gölgeden anlarsınız. Bakın ya, su tertemiz zaten. Yani suyu anlatmama gerek yok. Çöpleri alayım da pipet uçuşmuş. Yani şu an gerçekten güneş o kadar güzel vuruyor ki bugün güneş benden yana. Hatta birkaç haftadır benden yana. Muazzam. Karşıda küçük küçük adalar. Hemen derinleşmiyor. Bazı şöyle şuralara platformlar yapmışlar üstüne çıkıp güneşlenin diye. İskelelerin ucuna muhakkak banklar koymuşlar. Vakit geçirin diye. Şurada da bir çöp buldum. Ben de yürürken alıyorum. Burada yani almaktan da hani rahatsız olmuyorum. İnsanlar mutlu, gülüyor, güzel vakit geçiriyor. Çok kalabalık değil çünkü dönüşe geçen bir sürü insan gördüm. Menü uçtu. Onu alalım. Fiyatlara bakalım ya karşımıza çıkmışken. Evet, fiyatlarımız bunlar. İçecekler, meşrubatlar, etler, alkollü içecekler olduğu için onlara yer vermiyorum. Tabii insanlar denizden çıkıp artık yemek yeme moduna geçmiş. Yürüyelim oraya doğru, gelin. Çok güzel ya. Gel gel yok yok. Rahatsız olmayın, hemen bir görüntü alıp gidiyorum. Müşteri oğlum biz bunları bırakacaktık zaten. Sağ olun. Çok güzel ya. Oh. Bir Long Island Iced Tea alayım. Zaten. Geniş bir restoranı var. Telefon şarjeri var. İnternetin durumuna bakayım. Hani burada nasıl bir güçte. Evet, burada 3G çekiyor arkadaşlar. Benim operatörden de kaynaklı olabilir. Kendi operatörünüzle ilgili bilgi alırsınız. Yani normalde evcil hayvan alınan bir yer ama plaj kısmına sokmuyorlar. Hani o da belki tuvalet sıkıntısından dolayı olabilir. Kafemiz, barımız. Yemek yenir. Şöyle gelip burada bir akşam yemeği yiyebilirsiniz. Yine evet, çakıl olan sahil burası. Az önce de şuradan ileri doğru yürümüştüm. Yine ne yaptık? Bir yuvarlak çizip buraya geldik. Gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Böyle söyleniyordu sanırım. Güzel rüzgar var ama hani rüzgar da rahatsız etmiyor. Çünkü toz yok. Islattıkları için gözünüze bir şey kaçmıyor. Bungalovlara bakın. Otoparkın olduğu bölüme geldim. Buradan fiyatları göstermek istiyorum şimdi size. Mutfağımız açık bir mutfak, yani içeriden en azından görünüyor, derli toplu. Evet, gelelim fiyatlara. Arkadaşlar günlük plaj girişi 1000 lira. Bu hani peşin ödemelerde sanırım 800'e 900'e kadar bir düşüyor, 850'ye kadar. Kamp geceleme kişi başı 1800 lira, nakit ödemede bu 1500'e kadar düşüyor. Oto üstü çadırınızla gelebilirsiniz, 700 lira. Buzdolabı kullanımı isterseniz 350 lira ekstra ödüyorsunuz. Bu normalde kampinglerde ücretsiz olarak verilir ama burada böyle bir uygulama yapmışlar. Vardır bir sebebi diye düşünüyorum. Yine çamaşır makinesi. Şimdi bungalovlara gelelim arkadaşlar. Bu az önce göstermiş olduğum bungalovlar. Bunlar kahvaltılı bu arada. Bunun bilgisini vereyim. Hafta içi 2 kişilik odalar 12.000. Cumartesi, pazar hariç 14.000. Yani pazar günü de hafta içi olarak düşünün. 3 kişilik odalarda ise fiyatlar bunlar. Dediğim gibi arkadaşlar, yani bu bölgenin fiyatları bu şekilde. Yani artık 3 gün mü kalırsınız, bir hafta mı kalırsınız, ona göre bütçenizi ayarlayın. Lüks bungalovlar var. Farklı yerlerde bazı bungalovlarla karşılaşmıştık. Önünde terası olan, daha büyük olan.
Hani az önce gördüklerimiz değil de videonun ortalarında görmüş olduğunuz bungalov bunlar. Fiyatlar bunlar ve kiralık buranın klimalı karavanlarını kullanırsanız da hafta içi 7, hafta sonu 8, 3 kişiliklerde fiyatlar bu. İlave yatak 2000 lira. 6 yaşa kadar ücretsiz. Birinci çocuk ücretsiz ama ikinci çocuk ücretli. 6 yaş üzeri tam fiyat alınıyor. Bu şekilde. 1 Temmuz'da başlayan fiyatlar. 1 Temmuz'da Eylül arası. Artık sezon kapanır Eylül'de de. Son fiyatlar bunlar. Fiyatlar hakkındaki fikirlerinizi yazın yorumlara. Ama lütfen saygı ve sevgi çerçevesi içinde yapalım yorumlarımızı. Deniz gören bungalovlar işte bunlar. Lüks olanlar. Yine arka taraftakiler de aynı şekilde. Araç üstü çadırla gelirseniz 700 lira arkadaşlar. Yani çoğu yerden daha uygun fiyat bu. Bu imkana sahip olanlar bence hiç kaçırmasın bu fırsatı. Gelin burada tatilinizi yapın. Merhaba. Kolay gelsin. Buradan yoksa Pınar Hanım'la... Yok rica ederim, özür olur mu? Güvenliğiniz için yani. Eyvallah, sağ olun. yabancı yüz görme ondan dolayı. Haklısınız. Bence de en güzelini yapıyorsunuz. Çok mutlu oluyorum ya böyle karşılaşınca. Şaşırıyorum da biraz. Çok sağ olun. Gerçekten veriyorum. İşin gittiniz sanki. Söğüt falan yazdı ama daha sezon açılmamıştı. Okullar kapanmamış ama yazdı yani. Cunda Adası'nda da bir takipçimle karşılaştım yani. Çok güzel karşıladınız. Çok teşekkür ederim. Kalbinizin güzelliği de yüzünüze vurmuş. Evet, hep böyle mutlu kalın. İyi kalın. Güler yüzlü olun. En güzel sağlık odur bence. Rica ederim. Cunda'nın gece hayatına akalım yavaş yavaş. Evet, karnım da acıktı. Ya 2'dir geçiyorum yanından. Şöyle değişik bir atmosferi var gibi hissettim. Böyle bir bohem bir havası var. Böyle bir değişik yani. Hani kalabalığı da görmeyince belki girdim, belki bir fiyat alırım falan diye düşündüm. Çok güzelmiş ya. Bakın hani akşam saati tabii ışık biraz nasıl görünür? Merhabalar. Evet şimdi daha iyi olur detaylar. Doluysa ne güzel, işiniz rast gitsin. Fiyat peki verebilme şansınız oluyor mu? Fiyatlar mesela 6-7 arası. 2 kişilik 6, kahvaltı dahil mi? Kahvaltı dahil, serpme kahvaltımız mevcut. 7-7,5 arası değişiyor. Odasına göre değişiyor yani. Oldu. Teşekkür ederim. Vakit ayırdınız. Sağ olun canım. Aklımda kalan yere girmiş oldum. Burada da güzel bir otel var. Bakın Ina Cunda Life Hotel. Burası da çok güzel. Peş peşe hep taş evlere oteller yapmışlar arkadaşlar. Elia Butik Otel, Antik Otel. Ya böyle kapılar tabii kapalı olunca insan biraz da çekiniyor. Şimdi içeride nasıl bir şeyle karşılaşacağınızı çok kestiremiyorsunuz. Hani açık olsa az çok içerideki enerjiyi alıyorsunuz. Kapı açıktı girdim ya işte yani Allah Allah falan gibi bir modda dalıyorsunuz yani. Saç tıraşı tabii biraz saç da yıkandı ya, kabarıyor arkadaşlar. Eski haline döndü saç ya, nasıl olacak? Kestirmemiş gibi oldum yine. Teknede balık ekmek. Bakın arkadaşlar, teknede balık ekmek, kolay gelsin. Sağ olun. Şöyle fiyatları göstereyim. Geçen seneki fiyatlarımıza devam ediyoruz. Belli 250 lira. Eyvallah. İstanbul'da böyle 400 lira, Cunda'da 250 lira aile işletmesi bekleriz. Zaten açım, yiyeceğim şimdi bir. Tabii. Bakalım. Tekne varken en azından oturayım teknede yiyeyim yani. Doyurucu ya, yarım ekmek yeterli geliyor. İçinde dolduruyor. Yarım ekmek değil, ben porsiyon. Porsiyon da doyurucu. Porsiyon daha doyurucu. Yani köfte porsiyon 400. Yanında salatası vesaire geliyor. Salatası da geliyormuş. Hadi girelim bir yiyelim arkadaşlar. İsim neydi sizin? Baran Kaptan. Tekne senin mi Merhaba Baran Kaptan? arkadaşlar.
Aile işletmesiyiz. Evet. Babamla beraber buradayız. Harika. Çok da güzel yapmışsınız tekneyi. Şöyle gösterelim. Şöyle girelim artık. Sağ ol kardeşim benim. Rüzgar yok. Kapatmışlar yanları brandalarla. İyi yani böyle. Arkadaşlar geldi. Güzel geldi. Çok sağ ol. İşiniz rast gitsin. Görüşürüz. Sağ olasın. Karnımı doyurdum. Vallahi soğan, muğan, yeşillik ne varsa yedim artık. Millete kokarım, kokmam. Hiç bu saatten sonra umurumda değil. Adap çorbacı. Bir saniye ya. Ne çorbaları varmış? Çorba tabakları da. Hoş geldin. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Tabakların yarısı boş, anlamadım. Arkadaşlar ada otları çorbası. Yöremize ait yedişi istinazı yeni pişmiş. Fesleğenli kuru domates çorbası. Sakızlı badem. Teşekkürler. İlikli kemik suyu. Bizi böğresiyle yapılır. Beyin içermez. Deneyebilirsiniz arkadaşlar. Güzel. Ben ilk burayı görseydim yemek yerdim yani. Bakın ara sokaklarda güzel mekanlar var. Burası da bir şarap evi arkadaşlar. Güzel bir sokak burası. Hareketli bir sokak. Nereden gideceğimi bilemedim. Şuradan mı gideceğim? Buradan mı gideyim? Buradan gideceğim ya. Aslında sahilin bir üst ara sokağındayız. Buradan yürüyelim. Evet, meyhaneler vesaire. Güzelmiş. Bakın arkadaşlar, şöyle göstermek istiyorum. Her sokak bir sürprize açılıyor gibi. Floki. Evet, burada Sokak Kedisi isimli bir mekan var. Güzelmiş. Burası bayağı kalabalık ya. Burası kop yer herhalde. Evet, meyhanelerin toplandığı yeri buldum. Yalço'nun yeri. Beğendim burayı. Ses gazinosu gibi ama 2 S'li. Ama yazı karakterini falan da aynı yapmışlar. Evet, burası Kop. Ama mekan boş işte. Evet, güzel bir sokağa daha açılıyor. Bu sokağa gireceğim ben arkadaşlar. Çok affedersiniz. Tabii iç mekanlar biraz daha sakin, sessiz. İçerideki mekanların durumunu görebilirsiniz. Bu sokağı çok beğendim ya. Bugün gezdiğimiz küçük köyün biraz daha bir tık daha geniş sokakları gibi. Bakar mısınız? İşte Kırmızı Konak. Harika ya. Bakar mısınız evlerin güzelliğine? Cunda Engin Reis. Burası da bir pansiyon sanırım. Evet, resepsiyonu var çünkü. Şöyle güzel. Dilerseniz işte ben her yere böyle girip çıkıp şey yapmak istemiyorum. Hani fiyat verin, oda gösterin. Yani yeterince de yoruldum ama şöyle arayıp en azından şöyle dışarıdan görün. Bunların hepsi sahile yakın. Zaten burada deniz her yerde. Yani denize yakın olur muyum, uzak olur muyum gibi endişeleriniz olmasın. Bayağı hareketli arkadaşlar ya Cunda. Yeri güzel. Her yerde böyle aynalar var arkadaşlar. Bakın güzel yapsınlar. En azından üstümüze başımıza bir bakıyoruz. Abi traktörün ne iş var burada ya? Bakın yine bir mekan. Zayka. Ağacı giydirmişler. Bırakın nefes alsın ağaç. Otel mi aynı zamanda? Yok. Değil, restoran. Çok güzel, kolay gelsin. Deniz Yıldızı Otel. Bakın. Şöyle, bahçede kahvaltı, kahve ve tatlı. 12 ay açığız diyor. Bak burası sanki böyle bir
çekime izin verir gibi. Ama bence boş odaları kalmamıştır. Arkadaşlar bademli muhallebiyim buralarda. Buraların tatlısı meşhurdur. Bu sokak güzelmiş ya. Şu sokağa da bakalım. Evet, Köfün Cunda. Köfün. Köfteci. Nasıl ya? Şu sokağa girmek istedim ya. Geri döneceğim. Oy. Duyacaksın diye ödüm kopuyor. Ben böyle değildim. Eğleniyor millet. Ortam iyi. Şurada böyle arada kapalı çarşılar çıkıyor. Klaplar da var arkadaşlar. Poseidon var karşıda. Ama mekanların içi boş. Şu an saat kaç onu da bilmiyorum. 11'e 20 var. İyi ki doğdun. Evet. Atlas Otel varmış burada. Bakın arkadaşlar. Hemen meyhanelerin dibinde. Burada konaklayabilirsiniz. İsterseniz telefon açın, arayın burayı. Oda varsa sorarsınız fiyatları. Var mı boş odan? Bana göster. Gözler. Oda göster de çoğu. Özgür Uçakçıoğlu, YouTube gir. Abi beni çevirdi. Ne yaptı? Gel dedi. Bak dedi. Gör dedi. İşte işi biliyor abi. Yakaladı. Kaç numaraya çıkıyoruz şimdi? 3 numara. Kartla açılıyor. Güzel. Şimdi çift kişilik yatak var. Tablolar. Televizyon. Klimayla ısıtma soğutma. Burada güzel bir makyaj masası, dolap. Hemen. Burada da şöyle bir banyo. Nereye bakıyor burası şimdi? Kilise. Ne kilisesi? Evet gördüm şurada ileride ama şu sineklikten tabii şimdi onu görünmüyor. Çok önemli değil. Ne kadar bu odanın fiyatı? Deniz. Abi 3,5. 3500 mü? 2 kişi. Evet abi. Kahvaltı yok ama. Var. O da var. Evet abi. Arkadaşlar Cunda Adası'ndayız. 3500 lira kahvaltı dahil 2 kişi. Ben başka da bir şey demiyorum. Tek yatak oluyor abicim. Ne kadar fark ediyor bir kişi yatak? 1000 lira. 1000 lira. Yine kahvaltı içinde. Evet, tabii. Kahvaltın nasıl? Kahvaltı, tabak kahvaltı abi. Doyurucu, biterse alıyor yani. İstiyor yine. Hadi abi. Ha canım benim. Buyur. Ne güzel ya odaların. Ucuz da. Hem de şu anda ucuzların en ucuzu benim. Yani onu diyecek 2 kişi kahvaltı var. Bir de 3500 lira. Sağ olasın. Kolay gelsin. Cunda Atlas Otel. Cunda'da da bir 2 otel tanıtmış olduk. Birinin odalarına giremedik ama en azından burayı da görmüş oldunuz. Vallahi çok iyi oldu. Arkadaşlar iyi oldu ya. 3500 lira kahvaltı 2 kişi. Yani ve Cunda Adası'nda. Yani Cunda normalde pahalı bir yerdir. Adam kafayı kullanmış. Her gün doluyor diyor odalarım. Bir oda belki boş kalıyor diyor. Daha ne desin adam? Her sokağın kendince bir şeyi var ya. Işığı, havası, atmosferi. Burası da bir otel. Limon Otel. Limon Otel nerede vardı bir de ya? Akyaka'da vardı herhalde. Güzel yapmışlar içeriği falan. İleride Nissi var. İna burada da var. Başka bir şubesi sanırım burası. Ben buradan geri döneceğim arkadaşlar. Şey gibi olmuyor mu biraz da böyle yürüyüş vlogu gibi ama sohbet eşliğinde. Benim böyle ilk zamanlar YouTube kanalımda sessiz yürüyüş videolarım da vardı. Özellikle hiç beklemiyordum. Dalaman epey izlendi. Göcek var mesela, Selimiye var, Marmaris'te var. Öneririm. Böyle konuşma yok, sadece yürüyorum. Bakın burada erişteyi burada hazır yapıp makarnayı hemen kaynar sularda burada taze taze servis ediyorlar. Hani fast food böyle pratik olsun diye bir şeyler yemek isterseniz tercih edebilirsiniz. Hani kokoreççi, midyeci de var yani. Soslu döner olmaz arkadaşlar. Eti sertleştirir. Yani bizim normalde kültürümüzde, mutfağımızda soslu döner diye bir döner yok. Hatay'dan çıkmadır derler ama aslında şeydir. Arap kültürüdür diye düşünüyorum, bilmiyorum. Bilenler yazsın yoruma. Şurada da bir ara sokak. Ayvalık'a gitmiş biriyle masaya oturduğunuzda size Ayvalık'ı anlatırsa siz de onu anlatırsınız bu video sayesinde. Hani gittiniz mi diye sorarsa yo ama biliyorum dersiniz. Nasıl biliyorsun derse de
Özgür Uçakçıoğlu'nun YouTube videolarını izliyorum dersiniz. Çok sağ olasın. İsterse bir limonata, karadut, kahve. Karadut ikram edersen içerim. Arkadaşlar fiyatları da göstereyim size. Roll, hamburger fiyatları. Smash burger de yapıyorlar bakın. Zaten smash yiyecekseniz ya duble ya triple yiyin arkadaşlar. Tek köfteyle olmuyor. Yani benim fikrim bu. Bizim standartımız zaten double'la başlıyor. Harikasınız. Evet doğru. Spesiyelde kaburga var 50 gram. Çok iyi. Güzel. Burada ayvalık tostu var. Fiyatlar da ayvalık standartlarında yani şeyleriniz hamburger 140 gram diyor. Bakın normalde 120 falandır. O yüzden değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Açık mutfak. Kolay gelsin şefim. Karadut suyu. Parçalı. En ufak yapay bir tat almıyorum arkadaşlar. Roll burger gelirseniz naçizane smash burgerini tavsiye ederim. Çift köfteyle başlıyor reçete. Basıldığı için biraz köftenin ekmeğinin tadının gerisinde kalmaması lazım. O yüzden duble ya da kaburgalı, 50 gram da kaburga etiyle farklı bir reçete deneyebilirsiniz. Bence yakışır. Daha önce yememiştim kaburgalı smash. Bakın mekan çok güzel. Güzel bir işletmeci var. Gördü hemen, o da böyle bir sayfa mı var dedi. Çok yorulmuşum ya. Bugün meyve suları konusunda çok şanslıyım. 11 saattir ayaktayım ve çekim yapıyorum. Artık kaç saat çıkar bu kurgu emin değilim. Olabildiğince yine sizi sıkmadan özet bir şekilde kurguyu halledeceğim. Harika bir gün geçirmedik mi yine arkadaşlar? Sürpriz bir yer olacak yine haftaya. Bu videoyu lütfen sevdiklerinize gönderin. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.